Antik Yunan mitolojisinin en kadim sırlarından biri, insanlığın kaderini sonsuza dek değiştiren bir kutuyla başlar. Bu kutu yalnızca bir nesne değil, tanrıların öfkesinin şekil bulmuş hali, kadının merakına yüklenen mitolojik anlam ve insanlığın çöküşüyle birlikte yüklenen ilk büyük trajedidir. Kutunun sembolik önemi, insan doğasının en kırılgan yanlarını, merakı, itaati ve kaderi sorgulamamıza neden olurken aynı zamanda tanrıların insanlık üzerindeki tahakkümünü de gözler önüne serer. Bu kutu geçmişin sırlarıyla bugünün sorularını buluşturan kadim bir metafordur. Her şey Prometheus'un Olympus'un ateşini çalıp insanlara sunmasıyla başladı. Bu yalnızca bir kıvılcım değil, tanrıların yalnızca kendilerine ait sağladığı kutsal bir bilginin çalınışıydı. Bu ateş yalnızca fiziksel bir sıcaklık değil, aynı zamanda bilgi, yaratıcılık ve uygarlığın da sembolüydü. Prometheus'un bu cüretkar hareketi tanrıların gücünü sorgulayan ilk adım olmuştu. Zeus öfkeyle titredi. Çünkü bu ilahi düzenin sarsılmasıydı. Prometheus'u zincire vurarak Kafkas Dağı'na mahkum etti. Her gün karaciğerini parçalayan bir kartalın işkencesine terk etti. Ancak ceza sadece ona yönelik olmayacaktı. Zeus'un intikamı insanlık tarihine kazınacak kadar büyük ve sembolik olmalıydı. Bu ceza kılıçla, yangınla ya da felaketle değil, çok daha zarif ve beklenmedik bir biçimde gelecekti. Güzelliğiyle cezbeden ama içinde tanrısal bir plan taşıyan bir kadınla. Zeus, Hephaistos'a toprağın özünden bir varlık şekillendirmesini emretti. Mermer kadar pürüzsüz tenli, altın gibi ışıldayan saçlara sahip bir kadındı bu. Tanrılar birer armağan sundular ona. Afrodit güzellik verdi. Athena bilgelik, Apollon müzik, Hermes zarafet ve kurnazlık ve Zeus en tehlikeli hediyeyi verdi. Dinginlenemez bir merak. Kadına Pandora adı verildi. Tüm armağanlara sahip olan. Pandora'ya verilen kutu siyah, ağır ve üzeri kadim mühürlerle kaplıydı. Mistik simgelerle işlenmiş yüzeyi kutunun sıradan bir sandık olmadığını açıkça gösteriyordu. Yüzeyinde antik alfabelerle işlenmiş, zamanla silinmeye yüz tutmuş semboller, tanrıların gizli mesajlarını taşıyor gibiydi. Kutunun içindekiler hakkında kimse konuşmadı. Yalnızca Pandora'ya bir uyarı yapıldı. Asla açma. Bu uyarı yalnızca sözlü değil, kutunun kapağında asılı duran altın harflerle yazılmış eski bir parşömenle de tekrarlandı. Pandora bu kutuyu aldığında içindeki çekimin hem büyülü hem de korkutucu olduğunu hissetti. Fakat merak tanrıların armağanı değil lanetiydi ve Pandora'nın içinde çırpınan o his gün geçtikçe büyüdü. Kutunun sessizliği geceleri bir fısıltıya dönüştü. Rüyalarında kapağın altında gizlenmiş karanlık varlıkların fısıltılarını duydu. Bazen çığlık atan bir çocuğun sesi, bazen de geçmişteki tanrıların öfkeli konuşmaları yankılanıyordu. Uykusunda titredi. Uyanınca terler içinde kaldı. Her gece aynaya baktığında gözleri kutuya kayıyor, parmakları mühürlü kapağı yokluyordu. Parmak uçları adeta kutunun üzerinde gezinmekten kendini alamıyor, zihni ya içindekiler iyilikse sorusuyla didik didik ediliyordu. Kapağın altındaki karanlık artık sadece bir sır değil, bir çağrıydı. Tanrıların fısıltısıyla işlenmiş bir kader. Epimetheus ile birlikte yaşamaya başladığında bile bu içsel çatışma dinmedi. Pandora sevgiyle dokunduğu ellerin bile onu kutudan uzaklaştırmadığını fark etti. Epimetheus'un endişeli bakışları arasında kutuya her baktığında içi titredi. Merak, aşkın bile üstesinden geliyordu. Geceleri uykusundan uyanıyor, kutunun bulunduğu odaya gidip sessizce başında bekliyordu. Parmaklarını kapağın kenarlarında gezdiriyor, her seferinde kendini geri çekmek için büyük bir mücadele veriyordu. Bir keresinde Epimetheus onu orada yakaladığında gözlerinde korkuyla karışık bir utanç parlıyordu. "Sadece dokundum," demişti kısık bir sesle ama içinde fırtınalar kopuyordu. Pandora kutunun yalnızca bir nesne değil, içindeki bastırılmış tüm arzuların ve soruların sembolü olduğunu artık çok iyi biliyordu. Sonunda bir sabah doğmakta olan güneşin solgun ışıkları Pandora'nın titreyen ellerine vurduğunda içinde tutamadığı merak galip geldi.
ve kapağı araladı. O an sanki evrenin dengesi sarsıldı. Gökyüzü birden karardı, kuşlar sustu. Rüzgar yönünü kaybetti. Kutudan çıkan ilk nefes buz gibi bir uğultuydu. Ardından simsiyah bir duman yükseldi ve sarmal hareketlerle havaya yayıldı. Bu karanlık yalnızca ışığı değil, insanların ruhunu da boğmaya başlamıştı. Ardından her biri bir felaketin suretinde siyah kanatlı varlıklar birer birer ortaya çıktı. Hastalık, kıskançlık, açgözlülük, savaş, açlık, ölüm. Her biri tanrıların cezasını taşıyan canlı bir karabasan gibi dünyaya yayıldı. Kıskançlık, yeşil gözlü bir gölge gibi insanların kalbine sızdı. Savaş, kanla boyanmış kanatlarıyla gökyüzüne yükseldi. Kardeşi kardeşe düşürdü. Açgözlülük, insanların ellerine yapıştı. Doymak bilmez bir iştahla her şeyi tüketti. Hastalık solgun yüzlerle sokakları doldurdu, bedenleri yaktı. Yalan, dudakların süzülen zehirli sözlere dönüştü. Ölüm sessizce herkesin arkasına yerleşti. Pandora korkuyla kapağı kapattı ama artık çok geçti. Tanrıların laneti serbest kalmıştı. Dünyanın rengi değişmiş, insanların gözleri kararmış. Doğa sessizliğe gömülmüştü. Ağaçlar yapraklarını dökmüş, kuşlar yuvalarını terk etmiş, denizler ise sakinliğini kaybetmişti. İnsanlar daha ne olduğunu anlayamadan içlerine çöken buhranın ardıyla savrulmuştu. Fakat kutunun içinde yalnızca bir şey kalmıştı. En dipte titrek bir ışık gibi parlayan bir varlık. Umut. Bu varlık diğerleri gibi dışarı fırlamaya çalışmıyor. Sanki kutunun içindeki karanlıkla savaşan son bir kıvılcım gibi titriyordu. Pandora gözleri dolu dolu ona baktığında içini ilk kez derin bir pişmanlık değil, açıklanamaz bir teselli sardı. Umut kutunun en dibinde kalmıştı çünkü. En zor zamanlar için saklanan bir mucizeydi. Bu umut, kimilerine göre Zeus'un insanlığa sunduğu son bir teselli hediyesiydi. İnsanlara tüm kötülüklerin karşısında direnme gücü vermesi için bilerek içeride bırakılmıştı. Kimilerine göre ise Pandora'ya duyduğu merhametin ona verdiği bir ikinci şanslı sembolüydü. Umut kutudan çıkmadı. Çünkü bazılarına göre en büyük umut, en karanlık zamanlara saklanmalıydı. İnsanlık o kutunun derinliklerinde bir ışık kaldığını bilerek tüm kötülüklere rağmen mücadele etmeyi, yeniden başlamayı, affetmeyi ve yaşamayı yine de başardı. Çünkü umut hala oradaydı. Sessiz, sabırlı ve hazır bir şekilde. Olimpos'taki tanrılar Pandora'nın kutuyu açmasını izlerken sessiz kaldı. Athena gözlerini kısmış, bilgelik dolu bakışlarını Pandora'nın kararına sabitlemişti. Afrodit dudaklarını büküp başını çevirmiş, güzellik ve zarafetin lanete nasıl dönüştüğünü izlemek istememişti. Hermes ise alaycı bir gülümsemeyle başını eğmiş, olanları merakla ve hafif bir memnuniyetle takip etmişti. Zeus ise kükreyen bulutların ardında hiçbir pişmanlık göstermeden düzenin yeniden kurulduğunu ve insanların tanrılara daha sıkı bağlanacağını düşünerek kendinden emin bir tavırla olanları izliyordu. Bu an tanrıların insanların kaderi üzerindeki mutlak otoritesini bir kez daha ortaya koyduğu sessiz ama kudretli bir sınav anıydı. Pandora'nın gözyaşları kutunun kapağına damladı. Her damla içinden geçen karmaşık duyguların, pişmanlık, korku, merak ve beklenmedik bir huzurun sembolüydü. Elleriyle kapanan kapağın üzerinde kalan parmak izleri sadece tanrılara ait bir lanetin değil, aynı zamanda insan olmanın getirdiği sorumluluğun ve pişmanlığın izleriydi. Bu izler kutunun üzerinde sonsuza dek kalacak bir kadının merakının, bir dünyanın kırılmasının ve yine de içte kalan bir umudun sessiz hatırası olacaktı. Pandora'nın hikayesi yalnızca bir mit değil, İnsan doğasının en derin çatışmalarının aynasıdır. Merak, bilinmeyene karşı duyulan hem korkutucu hem de büyüleyici arzu, insanoğlunun eylemlerini yönlendiren kadim bir içgüdüdür. Bazen bu merak yıkımı çağırır, felaketlerin kapısını aralar. Ancak o yıkımın içinden doğan tek bir kıvılcım vardır ki insanlığı ayakta tutar. Umut. Pandora'nın kutusundan yayılan kötülükler, insanlığın zaaflarını, korkularını ve kırılganlıklarını simgelerken
Dipte kalan umut, her şeye rağmen yeniden başlamanın ve direnmenin sembolü olur. Bu yüzden Pandora'nın hikayesi bir lanetin değil, insan olmanın, merak etmekten vazgeçmeyen ruhun ve karanlıkta bile ışık arayan kalbin hikayesidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.